Yaş ilerledi, cilt soldu, kırıştı, sarktık. Bize şöyle güzel, sıkılaştırıcı, etkili bir tarif söyle diyenler, hadi buyurun hemen yapım aşamasına geçiyorum. Üzüm kullanıyorum. Bu maskenin temel malzemesi üzüm arkadaşlar. Kuru üzüm kullanıyorum. Dilerseniz yaş üzüm de tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu kuru üzüm kullanıyorum. Aktardım bir kabın içerisine. Ama bunu hemen kullanmayacağım. Üzerini geçecek kadar normal oda sıcaklığındaki suyu ekleteceğim ve bunu bir gece boyunca beklemeye alacağım. Bir gece bekledikten sonra bakın böyle bir hal aldı, yumuşadı, bize o gerekli bütün özünü, içeriğindeki vitaminleri bize bıraktı. Biz de bunu pürüzsüz hale getireceğiz. Karıştırıcımıza aktarıyoruz ve bunu karıştırıyoruz, eziyoruz. Böyle bir kıvam almasını sağlıyoruz. Şimdi temel malzememiz bu. Eklemelere geçelim. Mısır nişastası 1 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastasını aldım kabıma. Az önce hazırladığımız üzüm suyu bekliyor. Ne geldi? Süt tozu geldi arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da süt tozu ilave ettim. Şimdi hazırladığım üzüm suyunu ekleyebilirim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı da üzüm suyu ilavesi yeterli bir ölçü oluyor arkadaşlar. Kıvam tam istediğimiz gibi oluyor. Özellikle süt tozu kullandık. Neden? Cildimize o renk dengesizlikleri vedalaşsın istiyoruz. Bir de üzüm çekirdeği yağı ekliyorum ben son olarak. Neden? Üzüm çekirdeği yağı eklediğimde göz altlarıma uygulamam da oldukça güzel oluyor. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı da üzüm çekirdeği yağı ekledim. Kırışıklıklarımızı açacağız. Bakın kullandığımız tüm ürünler kırışıklıkları tedavi etmede çok etkili. Ama özellikle süt tozu ve nişasta da cilt tonumuzu açsın, rengimizi aydınlatsın, pigmentasyon problemlerinden kurtarsın istiyoruz. Hemen ben tarifi ellerimde uyguluyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın krem gibi de sürülüyor. Bir maske diyoruz belki ama aynı zamanda krem gibi de emilim oldukça güzel. Ben 30-40 dakika bekletiyorum. O arada da giriyorum kanala, abone oluyor. Bildirimleri açıyorum ve altyazılar subtitle bölümünden de istediğim dilde videoyu izlemeye devam ediyorum. Şimdi geldi bunu cildimize nasıl uygularız? Her zaman söylüyorum. Maskeleri, kremleri temiz cildimize yapmazsak hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Özellikle boyun kısmına sürüyorum. Neden? Sarkmalar, kırışıklıklar boyunda çok görünüyor. Sonra dudak kenarında o gülme çizgileri, laugh lines denilen çizgilerde oldukça net görünüyor. Oralara bir güzel sürüyorum. Öyle sürüp de bırakmıyorum. Masajımı da uyguluyorum. Sonra bir 5 dakika bekliyorum. Tekrardan bir kat sürüyorum arkadaşlar. Arada maskeyi karıştırıyorum. Böyle beyaz, güzel, aydınlatıcı ve sıkılaştırıcı bir maske yapmış oluyorum. Ben biraz da bunu kreme de benzetiyorum. Hemen silmiyorum. Yani uzun süre bekletiyorum. Bir diğer güzel tarafı göz altlarıma sürüyorum. Çünkü neden? Diğer kırışıklıklar göz altında, alında. Yani biz bu maskeyle boyun, dudak kenarı, alın, gözaltı ve gözüstü kırışıklıklarını, sarkmalarını toparlayıp daha pürüzsüz, aydınlık bir cilde kavuşabiliyoruz. O yüzden ben kullanır kullanmaz çok beğendim. Peki hangi sıklıkta kullanalım diyorsanız, haftada 2 veya 3 kere kullanabilirsiniz bu maskeyi. Oldukça güzel. 30-40 dakika bekletiyoruz ve sonrasında yüzümüzü önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyoruz. Bir güzel cildimiz neme doyuyor ve onu nazikçe kuruluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bakım yaptık. Hatta bu tarih sonrasında cildiniz nemlendirici sürme ihtiyacı içerisinde bile olmayacak. Dilerseniz kullanabilirsiniz ama ben gerçekten herhangi bir krem sürme ihtiyacı duymadım. Çok güzel nem verdi, sıkılaştırdı, tazeledi. Umarım siz de kullanır ve istediğiniz güzel sonuçlar elde edersiniz. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Hello my friends, it's me again. For under eye wrinkles,
forehead wrinkles, laugh lines, and neck sagging. Use this grape mask like a cream. It's really effective. I'm sure that you will like it. Take care. Bye-bye. До свидания. Auf Wiedersehen. Adios. I wanna say goodbye in all languages.